Herkese merhaba. Bugün sizlere Hollywood filmlerinde, gittiğimiz birçok müzede, hatta Sicilya'nın bayrağında yer alan bu gizem dolu kadının hayatını anlatacağım. Evet, bu kişi Medusa. Hazırsanız başlayalım. Medusa, derin deniz tanrısı Forsyus ve tehlikeli denizlerin tanrıçası Sito'nun kızıdır. Medusa'nın Steno ve Enruali isimli iki kız kardeşi vardır. Bu üç kız kardeş Yunan mitolojisinde Gorgonlar, yani Gorgon kardeşi olarak anılırdı. Gorgon kelimesi zalim, korkunç, vahşi gibi anlamları gelirken Medusa kelimesi ise antik Yunanca'da muhafız ve korumak kelimesinden türemiştir. Yunan mitolojisinde Gorgon kardeşlerin birlikte anlatıldığı sayısız hikayeler olsa da Medusa'nın yeri her zaman ayrıdır. Çünkü Tanrı ve Tanrıçadan doğan bu üç kız kardeşler yalnızca Medusa ölümlüdür. Medusa yalnızca yaşadığı dönemin tanrılarının hırsına kurban gitmiş bir kadındır. Hadi gelin Medusa'nın yaşamı ve bilinmeyen hikayesinin detayına bu video ile tanık olalım. Medusa çeşitli mitolojik hikayelerde karşımıza çıksa da antik sanatta da farklı biçimlerde tasvir edilmiştir. Zamanla görünümü dramatik bir şekilde değişse de her zaman muhteşem yüz ifadesiyle tanınabilir durumda oluyor. Yunan sanatında doğrudan izleyiciye bakan bir figür pek yaygın değil ama Medusa stil veya malzeme ne olursa olsun hemen hemen tüm tasvirlerde kararlı bir şekilde izleyiciye bakıyor. Medusa ve Gorgonalar hakkındaki en eski kayıt Hesiodos'un Theogonos'inde bulunur. Peki Medusa'nın saçları neden korkunç yılanlara dönüştü? Medusa kardeşleriyle birlikte bakirelik yemini ederek kendisini Athena'ya adamış ve tapınağında yaşamaya başlamıştır. Medusa'nın güzelliğini fark edenler arasında Athena'nın eşi denizler tanrısı Poseidon da vardır. Poseidon bir tanrının bir ölümlüye aşık olduğu duyulsun istemediği için bunu kimseyle paylaşmamıştır. Fakat Athena her şeyi bilen Zeus'tan bu durumu öğrenmiş ve Poseidon'dan hesap sormuştur. Poseidon Athena'ya övgüler düzerek bunun bir yalan olduğu konusunda ısrar etmiş ve tanrıçayı ikna etmiştir. Gel gelelim Poseidon Athena'yı kandırsa bile kendini kandırmıştır. Medusa'ya olan aşkından dolayı çıldıracak gibi hissediyor. Poseidon, Medusa'yı kendisine takıntı haline getirmiştir. Sonrasında bir gün olanlar olmuş ve Athena'nın tapınağına gizlice girerek Medusa'ya tecavüz etmiştir. Poseidon arkasına dönüp giderken Medusa utanç içinde tapınakta kalmıştır. Tanrılara sığınarak tapınakta kalmaya devam etmiştir Medusa. Zira tanrıların nefretini kazanmaktan korkuyordur. Yaşanan olaylar çok geçmeden Athena'nın kulağına gitmiştir. Güzelliğini kıskandığı Medusa'nın eşiyle birlikte olması karşısında öfkelenen ve üstelik bu olayın tapınağında yaşanmasını büyük bir saygısızlık olarak gören Athena, tüm bu yaşananların suçlusu olarak Medusa'yı görmüş ve onu cezalandırmaya karar vermiştir. Gözü dönen Athena hem Medusa'yı hem de kardeşlerini yüzlerine bakılmayacak kadar çirkin kadınlara dönüştürmüştür. Hırsını alamayan Athena önce Medusa'nın saçlarını yılanlara çevirmiş, sonrasında ise Medusa'yı lanetleyerek ona bakan herkesin taşa dönüşmesini sağlamıştır. Güzelliğiyle herkesi etkisi altına alan kadın, çirkin ve korku saçan bir kadına dönüşmüştü. Athena, Medusa'ya yaptıklarıyla yetinmeyip onu dünyanın en ucuna Hyperborea denilen kayalıklara sürgün etmiştir. Fakat Poseidon'un ona zorla tecavüz ettiği zamanda Medusa hamile kalmıştı. Antik Yunan hikayelerinde korku ve kötü niyetle bahsedilse de Medusa zamanla birkaç kez yeniden yorumlandı. Klasik sanatçılar Medusa'yı bir canavar olarak değil, yılanlarla dolu saçları olan güzel bir kadın olarak tasvir etti. Modern feminist filozoflar da Medusa'yı dişi tutku ve nefretin bir sembolü olarak gördüler. Bu durumlar Medusa hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlıyor. Eğer Athena'nın Medusa'yı Gorgon'a dönüştürdükten sonra onunla işinin bittiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bir Yunan tanrıçası bile olsanız intikam ateşi bütün bedeninizi sarıyor. Medusa'yı lanetleyen ve elindeki her şeyi alan Athena'nın öfkesi bir türlü dinmek bilmemiş ve en sonunda onun öldürülmesine karar vermişti. Baş tanrı Zeus'un oğlu Perseus ile anlaşarak Medusa'yı öldürmesi için işbirliği yapmıştı. Tanrılar çeşitli silahlarla Perseus'u kuşatmıştı. Hades, Perseus'a görünmezlik pelerinini hediye etmişti. Böylece kimseye görünmeden yolculuk edecekti. Hermes ise bir çift kanatlı sandalet verdi. Böylece ses çıkartmadan yürüyebilecek ve uçabilecekti. Pastheus ona her şeyi kesen bir kılıç verdi. Böylece tek hamlede Medusa'yı öldürebilecekti. En önemli hediyeyi de Athena vermişti.
Yansıtıcı bir kalkan veren Athena, Medusa'ya asla bakmaması gerektiği konusunda Perseus'u uyarmıştı. Bakan herkesi taşa dönüştüren Medusa'yı öldürmek kolay iş değildi. Medusa'nın ölümü hakkında iki rivayet vardır. Birincisi, Perseus verilen hediyeleri kullanarak kimseye görünmeden gizlice Medusa uyuyorken onun başını keser. Diğerinde ise ona yansıtıcı kalkanı kullanarak Medusa'nın kendisine bakmasını sağlar ve bu şekilde Medusa'yı taşı çevirir. Her iki hikayede de Medusa'nın ölümüyle sonuçlanıyor. Perseus, Medusa'yı öldürdüğü zaman iki çocuk cansız bedeninden dışarı çıkmıştır. Bu çocuklar Pegasus ve Hristior'dur. Hristior bir savaşçı olarak yetiştirilirken iki kanatlı beyaz bir at olan Pegasus, Korintos kralı Glaucus'un oğlu Belleropone'ye verilmiştir. Görevini başarılı bir şekilde halleden Perseus, Medusa'nın başını Athena'ya sunmuştur. Athena bu başı efsanevi kalkanına yapıştırmıştır. Savaş esnasında herkesi taşlaştıracak bir güçle yenilmez olmuştur. İlk zamanlarda yılan simgesi annelikle bağdaştırılıyordu. Fakat sonra Yahudi mitolojisinde iffetsizlik kavramını almıştı. Nitekim Adem ile Havva'yı saptıran şey de bir yılandı. Antik Yunan'da Medusa hem öldürme hem de kurtarma görevine sahip müthiş bir varlıktı. Heykeltıraşlar ve ressamlar Medusa başını kötü ruhları kovan koruyucu bir sembol olarak kullanırdı. 1545-1554 yılları arasında Rönesans'ın en büyük kuyumcu ve heykeltıraşlarından birisi olan Cellini tarafından yontuldu. Floransa dükü olduktan sonra 1. Cosimo tarafından sipariş edilen eser şehrin merkezi Piazza della Signoria'ya yerleştirildi. O dönemde popüler olan, aynı zamanda politik bir anlam da taşıyan Manierizm örneklerinden biri. Kafası kesilmiş Medusa, Cumhuriyet'in başını kesen dükün gücünü, Gorgon'un vücudundan çıkan yılanlar ise demokrasiyi tehdit eden anlaşmazlıkları temsil ediyordu. Geçmişten bugüne bulunan tarihi eserlerde görülen en meşhur Medusa tasvirleri ise İstanbul Sultanahmet'te bulunan Yerebatan Sarnıcı, Didim Apollon Tapınağı, Afrodisyas Antik Kenti ve Pergamon Antik Kenti de bulunmaktadır. Kötüler doğmaz, etrafındaki insanlar tarafından yaratılırlar. Medusa'nın hikayesini anladığında bu masum kadın gerçekten de kendisine bakan herkesi taşa dönüştürmek mi istiyor dersin? Gördüğünüz gibi Medusa'nın gizem dolu hayatını araştırmalarımıza dayanarak birçok bilgiyle sizlerle paylaştık. Araştırılacak ve anlatılacak daha birçok konunun olduğu gezegenimizde bu tarz videolarla eşsiz bilgiler edinmek istiyorsanız videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.